Günaydın arkadaşlar. Bugün diş tarama yapacağız. Sabah saatlerinde geldim. Saat şimdi 7. Daha güneş çıkmadı. Işıksız denemek istiyorum. Bir de GPS çalışır mı çalışmaz mı diye. GPS açık. Kamera settings night mode. Kameralar kapanıyor. Sadece front kamera çalışıyor. İsim olarak aynı isim olsun. Şimdi yerde koyacağım ve bekleyeceğim GPS bağlansın diye. Şimdi bağlamaya çalışıyor GPS. Bağladığı zaman da dünya koordinasyonu ile entegre oluyor. Şimdi bağlandı GPS. Şimdi hazırlama yapıyor scan yapmak için. Şimdi start collecting bastığım zaman da 4 saniye sonra başlayabiliriz. Yürüyerek tarama alınıyor. Burası bahçe. Sadece night mode kullandım tekrar. Night mode kullandığım için renk olmayacak. İşte burası çok renk lazım değil. Benim için GPS dünya koordinasyonları tanıyacak mı? Bu birinci test edeceğim şey. Bir de böyle büyük bir alan olduğu zaman da bir kayma olacak mı, olmayacak mı? Onu da bakıyorum şu anda. Tabii çok yavaş yürüyüş yapmıyorum. Biraz hızlı bir hareket ediyorum. İşte onu da test etmek istiyorum. Bakıp işte güzel bir şey, doğru bir şey verecek mi? Şimdi burası bir spor alanı var. Ona içine giriyorum. İşte o route ya da işte çizgi gözüküyor şimdi işte ekranda. Pembe rengiyle ya da mor rengiyle. İşte bu başladığımız nokta ve bittiği nokta üst üste geldiği zaman da ben işte buradan anlayabilirim doğru bir şey yaptığımı yoksa yanlış bir tarama alındı. Üst üste gelmediği zaman da demek ki bir kayma oldu. Onu bilgisayar üzerinden halledebiliriz bazen. Bazen tekrar sıfırdan almak daha mantıklı olabilir. Şimdi biz başladığımız noktaya geldik. Ben cihaz aynı noktada koyacağım ve bitireceğim. Üç dakika 44 saniye. Bakın noktalar çok yakın. Şimdi Ray Studio'da projeyi açmak çalışıyorum. Raw Data. Ondan sonra Basic Data basıyoruz. Burası. Bunları hepsini seçiyorum. Ve en son Real Kinetic, Time Kinetic diyor. İşte bu RTK dediğimiz şey. İşte onu biz GPS açtığımızda bunu aktif görebiliriz ve seçebiliriz onu. Bizim data outdoor oldu ve start yapıyoruz ve Ray Studio bizim data solving diye bir işlem yapıyor. Basic Data bu işlem yaptıktan sonra bitince bizim sağ taraftaki bir liste çıkıyor. O liste içinde birkaç tane veri veriyor. Birincisi Recalculate Result diyor. Altındaki trajectory bir dosya var. İşte o da biz yürüdüğümüz route ya da çizgi gösteriyor. Onu bir açayım, göstereyim. Hatta tek başına şimdi bir kapatayım Point Cloud. Şu anda bir gözüksün tam. Ben buradan başladım bu noktadan. Sonra bu benim yürüdüm route çizgi. Tekrar aynı noktaya döndüm. Şimdi bakıyoruz bu noktalar üst üste olduğu zaman da demek ki bir sıkıntı yok. Bunu söyleyeyim. Cihaz ekranda bazen bir mesafe gösteriyor arası.
Bunu bilgisayara açtığımızda göstermiyor o mesafe. Bu yüzden işte çok aynı seviye olduğu zaman da iki nokta cihazda, cihazın ekranında demek ki bir sıkıntı yok. Çok bir sıkıntı var diye zannetmeyin. Çok ayrı bir mesafe olacak, o zaman işte bir sıkıntı oluyor. Tekrar tarama yapmak gerek yok. Şimdi bir sıkıntı gözükmüyor. Tekrar Point Cloud açayım. Tabii işte bu Recalculate Point Cloud biz çizim için kullanmıyoruz. Dosya içinde bir tane LAS dosya yapıyor RStudio. Onu alıp ve onu kullanıyoruz. Burası Color Type bir şey var. İşte o Elevation bastığımız zaman da yüksekler aslında göstermesi lazım ama bu sefer aynı renk göstermiş. Intensity işte noktaların yoğunluk olarak bir renk veriyor. Burası renk yok çünkü ben sadece siyah beyaz bir kamerayı açtım. Yan kameralar çalışmıyorlardı çünkü zaten ışık yoktu. Ama gördüğümüz gibi bayağı tüm ağaçlar çok güzel bir şekilde gösteriyor. Yollar, ondan sonra hatta yakın binalar da göstermiş. Sampling Result açtığımda ve Elevation seçtiğim zaman da Color Type'dan o zaman yüksekliğe göre renkler veriyor. Daha net bir şekilde gösterdim burası. Kırmızı yer oluyor. Ondan sonra sarı biraz daha yüksek oluyor. Yeşil biraz daha yüksek, mavi en yüksek. Ağaçların tepesinde mavi rengi verdi çünkü o çok yüksek olduğu için. Şimdi RTK Sampling Result diye bir dosya var en son. RTK kullandığım için burada gösteriyor onu. Normalde göstermez eğer GBS kapalı olduğu zaman da. Onu önemli olan şimdi bizim için bu aslında. Bu dosya açıp onu export yapacağım. Ondan sonra üçüncü bir program üzerinden açıp ve oradan koordinasyonları bakacağız. Şimdi Cloud Compare açtım. Bizim RTK Result atıyorum içinde. Şimdi burada koordinasyon değiştirmek diyor. Tamam diyoruz. Yes to all. Koordinatli geldiği için böyle bir şey veriyor. Şimdi Point Cloud açıldı. Şimdi bu Point Cloud'dan bir nokta seçip onun koordinasyonları çıkartıp Google Maps'tan bakmak istiyorum. 2 nokta alacağım ya da 3 nokta. Bir kesit alayım. Biraz daha aşağıya. Yer göreyim diye kesit gibi bir yaptım. Bunu üstten bakalım. Şurası bu. Durak herhalde. Otobüs durağı. Otobüs durağın arkasından bir nokta alayım. Burada mesela. Şu nokta diyelim. Çıktı koordinasyonlar. Tekrar burada çevirim yapayım. Bu birinci, ikinci. 35 Convert Google Maps. Tekrar Google Maps'te açtık. Tamam, yine de İzmir gösteriyor. Hasan Ağa Bahçesi gösteriyor. Bence tam arkasında yani bence doğru gösteriyor. Şu oyuncaklar bir bakalım işte gözüküyorlarsa oyuncakların orası bence değiştirmediler oyuncaklar. Arabalar burası.
Burası 1, 2 burası olması lazım olacaklar. Şuradaki nokta bakalım. Bu şu oyuncakların ortasında gelmesi lazım. Bakın tam geliyor bence. Tamam işte burası demek ki RTK doğru. Şimdi bu proje Alaçatı'da aldım sokak. Bu da RTK çalışıyordu. GPS açtım. İşte buradan birkaç noktada alayım. 2 nokta. 2 projeden bakalım diye. Mesela bu binanın köşesi. Yine de picking point ve şunun köşesi. Bastığımızda çıkıyor bu koordinasyonlar. 4 5 6 faslı. Ben şimdi Arapça söylüyorum da yanlışlık yapmayalım diye. Kusura bakmayın. Numaralar Arapçada 4 2 3 7 5 6 saat 7 6 saat 8 فاصل 7 3 6 8 2 0. Okey. Burası 35 Türkiye'nin ve Suriye'nin mesela. Burası yeni şeyler gösterdi. Şimdi Google Maps içinde göster dediğimizde evet. Arkadaşlar burası Alaçatı doğru. Bakın Alaçatı. Alaçatı gösterdi şey olarak. Tam üstünde geliyor mu gelmiyor o köşe. Bakalım. Bakın şimdi bizim binamız bu olması lazım. Burası Osut var. Göstereyim. Burası bu beyaz bina burası. Burası bir banka var. Botik. Ziraat Bankası ATM. Aynen. İşte tam bu köşe ben aldım. İşte bu binanın köşesi. Bak tam geldi köşesinde. Bu ilk nokta. Şimdi burada bir nokta farklı bir nokta bir seçeyim. Nerede mesela? Nerede alalım? Bir saniye bir anlayayım neredeyiz. Şimdi burası. Değil mi? Burası alalım. Bu köşe. Bu köşe. Burası. Yine de bir picking point. Şurası. Seçtim. Koordinasyon. Coordinations çıktı. İşte tekrar G olan X, G, Y, G, Z, G. X ve Y, G bunları istiyoruz. G genel yani global. International. Burası converting yapacağız. 44 53 03 nokta 16 0 8 0 2 bu X YG 42 37 621 nokta 72 18 21 18 21 burası 35 convert yaptım. Google Maps yine de Alaçatı'yı gösteriyor. Zoom yaptığımızda bizim biraz önce bu köşe aldık. Şimdi burası bunun hemen etrafındaki bir nokta olması lazım. Burası köşede. O da şu anda bence gayet başarılı yani doğru bir nokta. Yani buradan buraya mesafe bir santimetres var. İşte bu da Google tam şey yapmıyor çünkü yamuk alıyor fotoğraflar. Bence tam. Bu yüzden RTK tam çalışıyor.